Kaza sonrası Richard Sterling uyandı ama kendini bilinçsiz gibi gösterdi. Kendi villasındaki yatağında tamamen hareketsiz yattı. Etrafında olup biteni dikkatle izlerken. Karısı Vanessa odaya girip çıkıyordu ama gerçek bir duygu belirtisi göstermiyordu. Samimi bir tonda telefon görüşmeleri yapıyor, hafifçe gülüyor ve kapıda ağlayan çocukları görmezden geliyordu. Richard durumunu sadece taklit ediyordu ama her kelimeyi duydu. Ta ki evin hizmetçisi Clara içeri girene kadar. Diğerlerinden farklı olarak o onun örtülerini nazikçe düzeltti, alnına dokundu ve cesaret verici sözler fısıldadı. Ama o gün Clara ağlayarak içeri girdi, Richard'ın elini tuttu ve telefonu açtı. Telefonda söylediği şey Richard'ı tamamen şoke etti ve her şeyi değiştirdi. Önce ilerlemeden kanala abone ol, bir beğeni bırak ve yorumlarda hangi şehirden izlediğini paylaş. Richard'ın göğsündeki acı dayanılmazdı. Mercedes'in direksiyonu çarpışma anında göğsüne saplanmıştı. Cam parçaları paramparça olmuş, metal bükülmüş, benzinin keskin kokusu kanla karışmıştı. Her şey çok hızlı olmuştu. Richard, iş ortağı James'i 2 milyon dolar zimmete geçirmekle suçlayacağı ofisine gitmekteydi. Oraya hiç varamadı. Sirenlerin uluması hala kafasında uzak bir yankı gibi çınlıyordu. Richard, vücudunun ne kadar ağır olduğunu hissediyordu. Sanki asfalta bastırılıyordu. Ama zihni tuhaf bir şekilde uyanık ve tetikteydi. Paramedikler teknik komutlar haykırıyordu. Sedye, ambulans, telaş, hastane. Nihayet acil serviste gözlerini açtığında tavandaki parlak beyaz ışık neredeyse gözlerini kamaştırdı. Doktorlar etrafında telaşla hareket ediyor, iğneler takılıyor, serumlar bağlanıyor, cihazlar ritmik, neredeyse hipnotik bir sesle bipliyordu. Sonra Richard, perdelerin diğer tarafında sesler duydu. İki hemşire, dosyaları güncellerken sessizce konuşuyordu. Karısı aradı mı? Aradı mı? Evet. Ama onun nasıl olduğunu bile sormadı. Sadece durumun ne kadar ciddi olduğunu, bir hayat sigortası olup olmadığını merak ediyordu. Bu tür şeyler. Ciddi mi? Ne kadar soğuk? Şimdi evet. Daha evli bir yıl olmamıştı. Muhtemelen mirası düşünüyordu. Richard, omurgasında fiziksel yaralanmalarla ilgisi olmayan bir soğukluk hissetti. Direkt kalbine işleyen buz gibi bir ürpertiydi. Vanessa, 8 aydır karısı olan kadın. Richard'ın ailesinin baskısıyla evlenmeyi kabul eden kadın, çocukların bir anneye ihtiyacı var, demişlerdi. Sam ve Sophie, 4 yaşındaki çocukları. Richard, ilk karısı Emily'yi 3 yıl önce kaybetmişti. Ölümcül bir kanserdi. Acı o zaman yıkıcıydı. Kayıp, yas içinde boğulmuş, çocuklarla doğru düzgün ilgilenemez hale gelmişti. Aile baskı yaptı. Hayatını yeniden düzenlemelisin Richard. Çocuklar bir anne figürüne ihtiyaç duyuyor. Vanessa bir şirket etkinliğinde ortaya çıkmıştı. Göz alıcı, zarif, sempatik. Buluşmaya başladılar. Gerçek ilgi gösterdiğini sanmıştı. Ya da en azından Richard öyle düşünüyordu. 8 ay sonra gizli bir düğün yapıldı. Doğru olanı yaptığını düşündü. Ama şimdi, bu sedyede yatarken ve hemşireleri dinlerken korkunç bir şüphe zihnini sardı. Doktorlar sonuçlarla geri geldiler. Hafif bir kafa travması, kırık kaburgalar, ölümcül değil ama tam dinlenme öneriliyor. Richard, 2 gün içinde eve taburcu olacaktı. O anda bir fikir doğdu. Tehlikeli, riskli ama gerekli. Ya durumu olduğundan daha kötü gösterirse, ya yarı bilinçli bir durumu taklit ederse eve döndüğünde, gözlemleyebilir, dinleyebilir. Vanessa hakkında, James hakkında, etrafındakiler hakkında gerçeği öğrenebilirdi. Richard, Doktor Miller'ı aradı. Doktor Miller, 15 yıldır özel doktoruydu. Tamamen güvenilir bir adamdı. Doktor, bir iyilik yapman gerekiyor. Çılgınca gelecek ama gerekli. Planını açıkladı. Doktor Miller tereddüt etti. Etik ile sadakat arasında kaldı. Ama Richard ısrar etti.
hastaneye cömert bir bağış teklif etti. Böylece tıbbi ekibin sessiz kalmasını sağladı. Herkes Richard'ın ciddi durumda olduğunu, bilinçli ama son derece zayıf, neredeyse katatonik göründüğünü söyleyecekti. 2 gün sonra Richard eve döndü. Greenwich, Connecticut, ta ki villa dışarıdan hala görkemliydi. Ama o her şeyi farklı gözlerle izliyordu. Özel ambulans girişte park etmişti. Hemşireler dikkatle ikinci kattaki yatak odasına taşıdı. Vanessa salonda telefondaydı. Karşılama için bile kalkmadı. Richard, devasa king size yatağa yatırıldı. Ağır perdeler çekildi. Bastırıcı bir sessizlik odayı sardı. Tamamen hareketsiz kaldı, gözleri yarı kapalı, yüzündeki her kası kontrol ediyordu. Artık tek yapması gereken beklemek, gözlemlemek ve gerçeği öğrenmekti. Kim gerçekten onunla ilgileniyordu? Gerçek çok yakındı ve acımasız olacaktı. Richard, bir heykel gibi hareketsiz kaldı. Yatak rahat, çarşaflar mısır pamuğuydu. Ama her nefes tamamen odaklanmayı gerektiriyordu. Zayıf ve ilgisiz görünecek, neredeyse bitkisel bir halde olmalıydı. Gözleri yarı kapalıydı ve sadece bulanık hareketleri, duvarlarda dans eden gölgeleri algılayabiliyordu. Ancak kulakları tam alarm durumundaydı. Vanessa, onun geldiği günden beri ilk kez odaya girdi. Çalışma odasına kapanıyor veya James ile olan buluşmalara gidiyordu. Küçükler baş başa kalmış, korkmuş, neden babalarının uyanmadığını anlamıyordu. Clara onları toparlıyordu. Teyze Clara, "Papi yine iyileşecek mi?" diye sordu Sam bir öğleden sonra, sessizce odasına girerek. "Evet, iyileşecek canım. Baban güçlü. Sadece zamana ihtiyacı var. Yanında kalabilir miyim? Kalabilir miyim? Gel, buraya otur. Teyze Clara'nın yanında." Clara, Sam ve Sophie'yi yatağın yanındaki koltuğa oturttu. Çocuklar babalarını büyük, korkmuş gözlerle izliyorlardı. "Onunla konuşun," diye cesaretlendirdi Clara. "Uyuyor olsa bile sizi duyuyor. Sevginiz ona yardımcı olur." "Merhaba papi." Sam utangaç bir şekilde başladı. "Matematik testinden iyi bir not aldım. Öğretmen senin gurur duyacağını söyledi. Seni çizdim, papi." Sophie buruşuk bir kağıdı gösterdi. Üzerinde bir çöp adam. "Bak, bu sensin. Nasıl gülümsüyorsun?" Richard onları kucaklamak, bağırmak, orada olduğunu, her şeyi duyduğunu ve onları kendi hayatından daha çok sevdiğini söylemek istedi. Ama hareketsiz kaldı. Gözleri kapalıyken ardında gözyaşları yanıyordu. Clara kendi yüzündeki bir gözyaşını sildi ve çocukları izledi. "Şimdi Papi'yi dinlendirelim," dedi nazikçe. "Ne dersiniz? Teyze Clara say sevdiğiniz peynirli spagettiyi yapsa?" "Aa evet." Çocuklar neşeyle dışarı çıktı. Clara biraz durdu. Richard elini tuttu ve hafifçe bastırdı. "Sana bakacağım Bay Sterling. Rahat olabilirsin. İhtiyacın olduğu sürece yanında olacağım." Richard yavaşça gözlerini açtı ve bu kırılganlık anını kendine izin verdi. Tek bir gözyaşı yüzünden yatağa düştü. Clara, sahip olduğunu bilmediği bir melekti ve çocukları onu Vanessa'nın asla sevmeyeceği şekilde sevdi. Gerçek her geçen gün daha net hale geliyordu. Ama en büyük şok henüz gelmemişti. Günlük rutin devam ediyordu. Richard rol yapıyor, izliyor, hayatının bir kabusa dönmüş, bu her ayrıntısını emiyordu. Vanessa her zamankinden daha erken evden çıkıyor ve daha geç dönüyordu. Başka bir parfüm, telefonda kahkaha, tam bir arsızlık. Clara ise her zaman 7'den önce geliyordu ve çocuklar uyuyana kadar gitmiyordu. Yemek pişiriyor, temizliyor, oynuyor, teselli ediyordu. Anneydi ama annesi değildi. Diğer herkes batan gemiyi terk ettiğinde orada olan tek varlıktı. O perşembe sabahı Richard Clara'nın merdivenlere alışılmıştan daha erken çıktığını duydu. Saat 6:30. Aceleci adımlar, farklı bir ritim. Sanki koşuyormuş gibi tamamen nefes nefese odaya girdi.
Özür dilerim, Bay Sterling, diye fısıldadı. Her ne kadar Richard'ın duyduğunu varsaymasa da. Bugün daha erken gelmem gerekti. Önemli bir işim var. Odayı hızla toplamaya başladı. Gergindi. Eller titriyordu, örtüyü katlarken. Bir ilaç şişesini düşürdü. "Lanet olsun," diye mırıldandı. Richard'ın onu böyle bir şey yaparken duyduğu ilk seferdi. "Özür dilerim," diye tekrarladı. Şişeyi yerden aldı. "Bugün pek iyi değilim." Clara, yatağın yanındaki koltuğa oturdu, yüzünü ellerinin içine gömdü. Omuzları titriyordu. Ağlıyordu. Bu, sessiz bir ağlama değildi, imkansız bir yük taşıyan birinin derin hıçkırıklarıydı. Telefonu çaldı, hızla yüzünü sildi, derin bir nefes aldı ve cevap verdi. "Merhaba." Evet, burası o. Richard, karşı taraftaki resmi tonu tanımadı ama profesyonel ve mesafeli bir erkek sesi duydu. Doktor Roberts. "Evet, duyuyorum." Clara'nın sesi titriyordu. "Ara." Richard, gözlerinin arasından onun yüzünün nasıl çöktüğünü gördü. 3 ay. Ses, zorla çıkıyormuş gibi geldi. Sadece 3 ay. Sessizlik. Clara ayağa kalktı, pencereye gitti, çaresizliğini bastırmak için elini ağzına götürdü. Ama bir tedavi yok mu? Onu kurtarmanın bir yolu yok mu? Gözyaşları artık serbestçe dökülüyordu. 280 bin dolar. Clara neredeyse çığlık attı, sonra nerede olduğunu hatırlayınca sesini düşürdü. "Doktor, bu parayı yok. Ben hizmetçiyim. İyi kazanıyorum. Ama nasıl yapabilirim?" Dizlerinin üzerine çöktü. Telefonu sıkıca kavradı. "Kızım 7 yaşında. 7 yaşında doktor. O. Ölemez, ölemez." Umutsuzluk odada somut, yoğun ve boğucu bir şekilde hissediliyordu. "Daha uygun bir yol yok mu? Bir vakıf? Herhangi bir şey?" Karşıdaki doktor konuşmaya devam etti. Clara başını salladı, gerçeği reddetti. Devlet yardımı için bekleme listesi 2 yıl ve kızının sadece 3 ayı vardı. Richard her kelimeyi midesine bir darbe gibi hissetti. Daisy, Clara'nın kızı. Kız çocuğunu hatırladı. Bir keresinde Clara'yı almak için gelmişti. Kasas'ın arabası bozulmuştu. Geniş bir gülümseme, parlak gözler, yıpranmış ama temiz okul üniforması. Kanser, 3 ay yaşam süresi, tedavi için 280 bin dolar. "Teşekkürler doktor, bir yol bulacağım." Clara kapattı. Yerde diz çökerek kendi bedenini sarıldı. İleri geri sallandı. Sonra Richard'ın yatağına süründü. Umutsuzlukla onun elini tuttu. "Bay Sterling," hıçkırarak. "Eğer duyabilseydiniz, uyanmış olsaydınız, bana yardım edeceklerini bilirdiniz. Bana hep iyi davrandınız, hep adil oldunuz." Elini sıkıca tuttu. "Ama soramam. Sormak adil olmaz. Zaten acı çekiyorsunuz." Clara ayağa kalktı, yüzünü avuç içiyle sildi, derin bir nefes aldı ve kendini toparlamaya çalıştı. "Özür dilerim, böyle çöktüğüm için. Yolumu bulacağım. Hep başardım." Odayı terk etti ve kapıyı arkasından kapattı. Richard gözlerini açtı. Gözyaşları hareketsiz yüzünden süzülüyordu. Vanessa kendi planlarını sürdürüyordu. Clara ise kızını korumak ve tedaviye destek olmak için çabalıyordu. Richard artık ne yapması gerektiğini tam olarak biliyordu. Bu sahneyi kafasından çıkaramıyordu. Clara dizlerinin üstünde, kızını kurtarmak için telefonda yardım istiyordu. Zorlu bir durumdu ama Vanessa ve James, karşı tüm delilleri toplamadan acele edemezdi. Stratejik olmalı, hesaplı ve sabırlı olmalıydı. Sonraki günler Richard için tam bir sınavdı. Clara şişmiş gözlerle geliyordu. Sam ve Sophie için sahte bir gülümseme takınıyordu. Ama Richard gizli acıyı görebiliyordu. Otomatik modda çalışıyor. Zihni başka yerdeydi. Öğle aralarında hastaneleri arıyor, süreleri uzatmaya çalışıyor, indirimler için ricada bulunuyordu. Bir öğleden sonra Richard, Clara'nın koridorda biriyle konuştuğunu duydu. Muhtemelen kendi annesiyle. "Anne, elimden geleni yaptım. Televizyon, buzdolabı, aile takıları.
Biriktirebildiğim kadar biriktirdim. Kredi çekmeyeceğim. Ne olacağını biliyorum. Her şeyi satmış. Kendi hayatını zorlasa da kızını kurtarmaya çalışıyordu. Bu sırada Vanessa evde lüks alışverişlerine devam ediyordu. Richard poşetleri görüyordu ama artık umursamıyordu. Bir sabah Vanessa telefonda odaya geldi. "James, sakin ol. Hesaplar yakında düzenlenecek." Richard'a küçümseyerek baktı. "Hiçbir şey yapamaz. Ama her şey bizim olacak." Richard, çarşafların altında yumruklarını sıktı. Kontrole ihtiyacı vardı. Avukat, doğru belgelerle yakında her şeyi düzenleyebileceklerini söyledi. "Sevgilim, dayan." Vanessa güldü. "Sonra uzaklara gideceğiz. Bu evi, çocukları, her şeyi geride bırakacağız." Telefon görüşmesi bitti. Vanessa telefonunu kontrol etti, gülümseyerek çıktı. Richard 5 dakika bekledi, sonra gözlerini yavaşça tamamen açtı, parmaklarını oynattı, kaslarını test etti. Zayıftı ama işlevseldi. Kaza zordu ama felç edici değildi. Fars onu daha çok yormuştu, yaralardan daha çok. Yardıma ve güvene ihtiyacı vardı. Akşama kadar bekledi. Clara günün son denetimi için odaya geldiğinde Richard riskli bir karar verdi. Yastıkları düzeltirken fısıldadı. "Clara." Clara dondu, yavaşça döndü, gözleri açıldı. Bay Sterling, lütfen bağırmayın." Richard gözlerini yavaşça açtı. "Bunu kimseye söyleyemezsin. Kimseye." Clara elini ağzına götürdü, hemen gözyaşları aktı. "Uyanıksınız. Ama nasıl? Hastaneden döndüğümden beri rol yapıyordunuz." Richard kendini toparlayıp oturmaya çalıştı. Clara yardım etmek için koştu. Kimin gerçekten umursadığını öğrenmem gerekiyordu ve öğrendim. Vanessa kendi planlarını sürdürüyor, James ile. Clara başını salladı, ne diyeceğini bilmiyordu. Ama artık bundan bahsetmek istemiyordu. Richard elini tuttu. "Daisy, senin kızınla ilgili. Her şeyi duydum. Doktorun araması. Her şey." Clara hıçkırarak ağladı. Utanç içinde elini çekmeye çalıştı. "Bay Sterling, endişelenmemeniz için hiçbir şey söylemedim. Yarın yardım hesabınıza geçecek." Elini tuttu. "Daisy hemen tedaviye başlayacak. Bunu kabul edemem. Sen çocuklarımı kurtardın Clara. Onlara üvey anneleri geri ittiğinde baktın. Bırak kızını kurtarayım." Clara omzuna yığıldı ve ağladı. "Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler." Richard, karşılıksız sevgi veren bu kadını kucakladı. Şimdi eksik olan tek şey, her şeyini almaya çalışanlarla hesaplaşmaktı. Ve bu hesaplaşma acımasız olacaktı. Richard, sonraki 2 hafta boyunca delilleri topladı. Gizli bir özel dedektif, Dedektif Harrison tuttu. Evin içinde mikrofonlar ve gizli kameralar kurdu. Forensik bir denetçi, şirketin kayıtlarına daldı. Vanessa'nın her konuşması kaydedildi. James'in her şüpheli işlemi belgelendi. Sonuç yıkıcıydı. James 8 aydır para dağıtıyordu. Tam olarak Vanessa'nın Richard'ın hayatına girdiği zamandan itibaren. Offshore sahte şirketler aracılığıyla 2,4 milyon dolar buharlaşmıştı. Vanessa bunun yarısını aldı. Onu hiç sevmemişti. Aile kurmak istememişti. O sadece yemdi. Dikkat dağıtıcı. Richard aşık olurken, yalnızlık ve umut karşısında kör olurken, imparatorluklarını çaldılar. Ama şimdi Richard her şeye sahipti. Kayıtlar, belgeler, banka transferleri, tartışılmaz kanıtlar. Bu sırada Clara, Daisy'nin tedavisine başladı. Richard her şeyi yakından takip etti. Farsı sürdürse bile. Onkolog iyimserdi. Gerçek bir iyileşme şansı vardı. Kız güçlüydü ve bu birliktelik içinde bir şey değişti. Clara, Sam ve Sophie'yi hastaneye Daisy'yi görmeye götürdü. 3 çocuk ayrılmaz oldu. Daisy, kemoterapiden zayıflamış olsa da yeni arkadaşlarını görünce gülümsüyordu. Sam çizimler getirdi. Sophie, kendi icat ettiği saçma şarkıları söyledi. "Ben büyüyünce onun kız kardeşi olacağım, değil mi?" Bir öğleden sonra Sophie Clara'ya sordu. Clara cevap veremedi. Richard,
Clara'nın masumca gönderdiği videolarla Daisy'nin nasıl olduğunu uzaktan izlerken göğsünde derin bir şeyin hareket ettiğini hissetti. Sonra o gün geldi. Richard her şeyi Doktor Miller ile koordine etti. Pazartesi, sabah 10. Mucizevi uyanış zamanı. Vanessa bu sefer evdeydi. Muhtemelen öğleden sonra avukatı gelerek vekalet belgelerini görüşecekti. James ile telefondaydı. Doktor Miller rutin kontrol için geldiğinde. "Yukarı çıkıp hastayı muayene edeceğim," diye duyurdu. Vanessa neredeyse bakmadı. "Tamam, sorun değil." Oda içinde Doktor Miller muayene yapıyormuş gibi davrandı. Sonra o kadar yüksek sesle bağırdı ki aşağıdakiler duydu. "Aman Tanrım, tepki veriyor. Bay Sterling, beni duyabiliyor musunuz?" Richard gözlerini iyice açtı, yatağa oturdu ve kararlı bir sesle konuştu. "Evet doktor, sizi tamamen duyuyorum." Alt kattaki koşu sesi, merdivenlerde hızlı adımlar. Vanessa kapıdan fırladı, yüzü solgundu. "Richard, uyanmışsın." "Uyandım." Richard ona tamamen soğuk bir bakış attı. Ve uyuyormuş gibi yaparken birçok şeyi duydum. Yüzündeki kan çekildi. "Ne diyorsun James?" Yolsuzluklar, 10 milyonluk hayat sigortası, telefon görüşmelerin, her bir kelime. Richard yataktan kalktı. Biraz sallanıyordu ama kararlıydı. "Beni kullandın. Beni evlenmek için evlendin. Sonra çaldın. Bu delilik. Kazadan dolayı kafan mı karıştı?" "Karışık." Richard çekmeceden bir tablet çıkardı ve oynata bastı. Vanessa'nın sesi odayı doldurdu. "O uyanmayacak. Sevgilim, 10 milyon bizim. Nihayet, özgürüz." Vanessa tamamen rahatladı. "Her şeyin kaydım var. Banka transferleri, James'in arabamın frenlerini sabote ettiğine dair kanıtlar. Özel rapor bunu doğruladı." Richard bir adım öne çıktı. "Sadece beni çalmak istemediniz, beni öldürmek istediniz." "Richard, açıklayabilirim. Şimdi evimden çık. Bu ev de bana ait. Evliyiz." "İmza attığın evlilik sözleşmesini hatırlıyor musun? Aldatır veya suç işlerse sana hiçbir şey kalmaz." Richard kapıyı açtı. Güvenlik. 2 adam içeri girdi. Richard onları önceden ayarlamıştı. "Hanımı dışarı çıkarın. Kişisel eşyalarını almak için 10 dakikan var. Bunu pişman olacaksın. Seni dava edeceğim." "Dene. Avukatlarım bayılır." Richard sırtını dönerek dedi ki, "Elveda Vanessa." Vanessa çığlık atarak korumalar eşliğinde dışarı çıktı. O anda Sam ve Sophie kapıda belirdi. Her şeyi duymuşlardı. "Baba!" diye fısıldadı Sam. Richard diz çöktü. Kollarını açtı. Çocuklar ağlayarak ona koştu. Baba geri döndü ve bir daha gitmeyecek. Çocuklarının başlarının üzerinden Richard, koridorda Clara'yı gördü. Gözlerinde yaş, yüzünde gülümseme. Kaosun ardından nihayet bir gerçek vardı. Takip eden haftalar yeniden yapılanma zamanıydı. Richard, James ve Vanessa ya karşı ceza davası açtı. Polis her ikisini de cinayete teşebbüs ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutukladı. Kanıtlar eziciydi. Şirket tamamen denetlendi. Mali boşluklar kapatıldı. Yeni güvenilir bir ortak, James In yerine geçti. Ama en önemli şey, mahkemeler ve ofisler dışında oldu. Hastanede oldu. Richard artık Clara'yı Daisy'nin tüm randevularına eşlik ediyordu. Başta itiraz etti. Zaten çok şey yapmıştı. Zahmet etmesine gerek yoktu. Ama Richard ısrar etti. "Ben de orada olmak istiyorum. Eğer izin verirsen." Ve izin verdi. Kemoterapi seansları zordu. Daisy, annesi gibi cesur, her birine 7 yaşında olmasına rağmen etkileyici bir güçle karşı koyuyordu. Richard, Sam ve Sophie'yi de getirdi. 3 çocuk bekleme salonunda oynarken Daisy ilaçlarını alıyordu. "Richard amca," artık Daisy ona böyle sesleniyordu. "İyileşirsem Sam ve Sophie ile oynamaya gelebilir miyim?" "Ne zaman istersen gelebilirsin. Ve Clara teyze de." Richard Clara'ya baktı. O da bakışlarını kaçırdı, utanmıştı. Zamanla, çok ince bir şekilde, aralarında bir şeyler değişmeye başladı. Küçük jestler,
Daha uzun süren bakışlar, bir bardak su uzatılırken dokunan eller, çocuklar uyuduktan sonra uzayan konuşmalar. Richard, Clara'nın 5 yıldır dul olduğunu öğrendi. Eşi bir inşaat kazasında ölmüştü. O zamandan beri Daisy'yi tek başına büyütüyordu. Faturaları ödemek için 3 evde çalışıyordu. Hiç şikayet etmedi, kurban rolü oynamadı. Sadece çalıştı, kızını sevdi ve devam etti. "Sen tanıdığım en güçlü kişisin, Clara," dedi Richard bir akşam, Daisy muayeneden çıkarken beklerken. "Güçlü." "Richard," diye gülümsedi ama gülmesi sahteydi. "Her gün gizlice ağlıyorum. Güçlü olmak ağlamamak demek değildir. Ağlamak ve yine de devam etmektir." O elini tuttu. "Bunu her gün yapıyorsun." Clara o büyük eline baktı. Kendi küçük, yorulmuş elleri ama o an korunaklı hissetti. "Teşekkür ederim," fısıldadı. "Her şey için, Daisy için, benim için. Teşekkür etme. Bunu yapmak zorundayım. Sen kızımı kurtardın, hayatımı kurtardın." Richard fark etti ki aşık olmuştu. Fiziksel güzelliğe değil, rahatlığa veya yalnızlığa değil. Onun ruhuna, nazik gücüne, Clara'nın dokunduğu her şeye karşı koşulsuz sevgisine. Aylar geçti, tedavi iyi sonuç verdi. Daisy olumlu tepki gösterdi. Saçları yeniden çıkmaya başladı. Yüzüne renk geri geldi. Richard, Clara ve 3 çocuk arasında oluşan aile giderek doğal hale geldi. Akşam yemekleri birlikte, parkta yürüyüşler, film geceleri. Sam Daisy'ye ödevlerinde yardım etti. Sophie oyuncaklarını paylaştı. Clara herkes için yemek yaptı, Richard mutfakta yardım etti. Daha çok engeldi, yardımcı olmaktan çok. Ama onun kahkahalarına yol açtı. "Bir yumurta pişirmeyi bile bilmiyorsun," diye güldü Clara. "İşte bu yüzden sana ihtiyacım var, aç kalmayayım diye." Gülümsemesi biraz soldu. "Richard, hala senin çalışanınım. Bu doğru değil." "O zaman çalışmayı bırak." Clara durdu, kaşıktan biri havada. "Ne? Artık senin için çalışmıyorum." Richard yaklaştı. "Daisy ile aile olarak mı yaşıyorsun burada?" "Hayır, çalışan olarak. Sadaka kabul edemem." "Sadaka değil Clara." Omuzlarından yakaladı. "Bu sevgi." Gözlerini açtı. "Richard, sana aşık oldum. Gücüne, iyiliğine, çocuklarımı kendi çocukların gibi sevme şekline, bana gerçek sevgiyi hatırlattığın şekilde aşık oldum." Gözyaşları yüzünden süzüldü. "Ama ben sadece, sen hiç, sen her şeysin." Richard Clara'ya ilk kez öptü. Nazik, dürüst, gerçek. O da karşılık verdi. 6 ay sonra onkolog Richard ve Clara'yı bir görüşmeye çağırdı. Ciddiyet dolu, ton ikisini de gerdi. Clara, bekleme salonunda Richard'ın elini sıkıca tuttu. "Ne olursa olsun bunu birlikte atlatacağız," fısıldadı Richard. Kapı açıldı. Doktor Roberts elinde bir dosyayla yüzü ifadesiz içeri girdi. Oturdu, incelemeleri açtı, sessizce analiz etti. Clara'sın kalbi yerinden çıkacak gibi attı. Sonra doktor gülümsedi. "Tam remisyonda." Clara ellerini ağzına götürdü. "Ne? Daisy iyileşti. Kanser tamamen yok edildi. Tabii önümüzdeki 5 yıl boyunca kontroller gerekecek ama tüm göstergeler mükemmel. Kızın kazandı." Clara ağlayarak çöktü. Richard onu sıkıca kucakladı. Gözyaşları onun da yüzünden süzüldü. Mücadele sona ermişti. Daisy yaşayacak, büyüyecek, bir geleceği olacak. "Teşekkürler Tanrı." Clara hıçkırıkları arasında tekrarladı. Bunu Daisy'ye söylediklerinde kız sandalyeden fırladı, annesini kucakladı. Aylardır bu kadar güçsüz olan biri için etkileyici bir kuvvetle. "Okula geri dönebilirim anne ve her gün Sam ve Sophie ile oynayabilirim." "Evet kızım, her şeyi yapabileceksin." Richard bu sahneyi izledi. Kalbi taşmıştı. Bu onun ailesiydi. Artık kanla veya imzalı kağıtlarla değil, seçim ve sevgiyle. O akşam, 3 çocuk uyuduktan sonra Richard Clara'yı bahçeye davet etti. Özel bir şey hazırlamıştı. Ağaçlara ışık zincirleri asılmıştı, küçük bir masa ve mumlar vardı. Gösterişli değil, sadece samimi. "Bu da ne?"
diye sordu Clara şaşkınlıkla. Daisy'nin iyileşmesi için, bizim için bir kutlama. Yemek yediler ve her şey hakkında konuştular. Geleceğe dair planlar, geçmiş anılar, büyüyen çocuklar. Nihayet tekrar düzenli bir hayata dönen yaşam. Sonra Rihard kalktı, derin bir nefes aldı ve diz çökerek önünde durdu. Clara ellerini yüzüne kapattı, daha o konuşmadan önce ağlamaya başladı. Clara Costa. Rihard cebinden küçük bir kutu çıkardı. Hayatıma girip zeminimi temizlemekle meşguldün ama aslında ruhumu temizledin. Bana gerçek aşkın ne olduğunu öğrettin. Rahatlık için aşk değil, yalnızlık için aşk değil, sadece önemseyen, kalıcı ve fırtınalara göğüs geren, karşılık beklemeyen bir aşk. Kutuyu açtı. Basit, zarif bir yüzük, tam da onun tarzında. Çocuklarım seni anne olarak seviyor. Daisy de beni baba olarak kabul ediyor. Zaten kalplerimizde aile olduk ama bunu resmileştirmek istiyorum. Rihard elini tuttu. Benimle evlen. Hayatımın geri kalanını sana her an mutluluğu göstermekle geçirmek istiyorum. Clara öyle çok ağladı ki neredeyse konuşamıyordu. Rihard, ben hiç böyle bir hayat hayal etmemiştim. Şimdi bunu benimle hayal et. 3 çocuğumuzla, birlikte kurduğumuz her şeyle. Evet. Kelime kırık çıktı. Evet, seninle evleniyorum. Rihard yüzüğü parmağına taktı ve onu öptü. Bahçedeki ışıkların altında, geçmişin yaralı iki kalbi sonunda birbirinde şifa buldu. İçeriden 3 küçük yüz camda yapışmıştı. Sam, Sophie ve Daisy her şeyi gülümseyerek izliyordu. Teyze Clara, bizim gerçek annemiz olacak mı? Diye sordu Sophie. Her zaman öyleydi, dedi Sam, 7 yaşına göre çok olgun. Ve Rihard amca da benim babam olacak, ekledi Daisy. O da her zaman öyleydi. Sam gülümsedi. Çocuklar bahçeye koştu ve çifti kucakladı. Kahkaha, gözyaşı, saf aşk her yeri doldurdu. Ama hikayenin hala son bir sürprizi vardı. Hiç kimsenin beklemediği bir şey. Mutlu sonların gerçekten var olduğunu, izin verirsen gösterecek bir şey. Ve bu şey açığa çıkmak üzereydi. 6 ay sonra düğün yapıldı. Villa bahçesinde samimi bir tören. Sadece yakın aile ve gerçek arkadaşlar. Gösteriş yok, sadece aşk. Clara, Rihard'ın seçtiği sade, beyaz bir elbise giymişti. Işıldıyordu. Sam ve Daisy yüzükleri getirdi. Sophie yolu çiçek yapraklarıyla süsledi ve kulaklarından kulaklarına kadar gülümsedi. Hakim sordu, "Rihard, Clara'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?" Kararlı bir sesle cevapladı. "Ömür boyu kabul ediyorum." Ve Clara'ya sorduğunda gözlerinin içine baktı. Gözyaşları düştü. "Tüm kalbimle kabul ediyorum." Öpücük sadece bir evliliği değil, kaderin en olasılık dışı şekilde bir araya getirdiği iki aileyi birleştirdi. Kutlama neşeli, hafifti. Çocuklar bahçede koşturdu. Arkadaşlar kadeh kaldırdı. Doktor Miller, Richard'ın fars'ının sırrını saklamıştı. İkinci şanslar üzerine duygusal bir konuşma yaptı. Ama en özel an geldiğinde Richard herkesi bir araya topladı. "Bir şey paylaşmak istiyorum." Clara'nın elini tuttu. "Bilinçsiz taklit ederken asla unutamayacağım dersler aldım. Paranın ilgilileri çektiğini öğrendim. Gerçek aşkın talep etmediğini, sadece verdiğini öğrendim. Ailenin kan değil, seçim olduğunu öğrendim." 3 çocuğa baktı. Sam, Sophie, Daisy, siz ruh kardeşlerisiniz ve bugün bunu resmi olarak yapmak istiyorum. Richard ceketinden 3 zarf çıkardı. "Daisy, evlat edinme sürecini başlattım. Eğer annen ve sen izin verirseniz, yasal olarak senin baban olmak istiyorum." Daisy ağladı ve koşarak onu kucakladı. "İsterim Richard amca, çok isterim. Artık bana amca deme, bana baba de." "Baba." Daisy kelimeyi denedi, gözyaşları arasında gülümseyerek. "Babam." Clara ağlarken 3 çocuğu ve eşini kucakladı. Hiç hayal edemediği aile gerçek olmuştu. Takip eden aylar harika bir uyum dönemi oldu.
Villa. Önce soğuk ve boşken. Şimdi kahkaha doluydu. Duvarlarda çocukların çizdiği resimler, Richard'ın kaldırmaya kıyamadığı. Oyuncaklar dağınık, mutfakta akşam yemekleri, dersler. Richard işini ciddi şekilde azalttı. Çocukları okuldan alıyor, bale ve futbol gösterilerine katılıyor, bahçede futbol oynuyordu. Gerçekten var olan bir baba oldu. Kara, hayatı boyunca hizmet etmiş olan, artık hizmet ediliyordu. Richard, onun dinlenmesini, tadını çıkarmasını istedi. Ev için yardım alındı. Clara tekrar okumaya başladı, eski hayali olan pedagojiyi okudu. Düğünden bir yıl sonra tüm aile bahçede bir fotoğraf için toplandı. Fotoğrafçı kamerayı ayarladı, hepsini organize etti. Daha yakın. Evet, gülümseyin. Richard etrafa baktı. Clara yanında. Daha önce hiç olmadığı kadar güzel. Sam, Daisy'nin elini tutuyor. Sophie annesinin kucağında. Mükemmel olmayan, yamalı bir aile, geçmiş trajedilerin enkazı üzerinde inşa edilmiş ama onlara ait ve gerçekti. Sevgi deyin, dedi fotoğrafçı. Sevgi, diye bağırdılar hep birlikte ve flash bu mükemmel anı yakaladı. O akşam çocuklar uyuduktan sonra Richard Clara'yı terasta kucakladı. Teşekkür ederim, fısıldadı. Ne için? Beni kurtardığın için, çocuklarımı kurtardığın için, bana gerçek aşkın bağırmadan kalıcı olduğunu öğrettiğin için. Clara başını omzuna yasladı. Önce beni umutsuzluktan, yalnızlıktan sen kurtardın. Tanrı seni ya benim yoluma koydu ya da sen kendi yoluna. Orada, sarılmış şekilde, güneş Greenwich üzerinde batarken, fırtınaları atlatmış iki kalp sonunda huzur buldu. Çünkü evlerindeydiler, birbirlerinde. Ve sen, birinden bir şey öğrendin mi ki, o kişi hakkındaki bakış açını tamamen değiştirdi. Gerçek aşkın tam önünde olduğunu fark ettin ama göremedin mi? Burada yorumlarda bana hikayeni anlat. Richard'ın yolculuğu bize bazen gerçeği görmek için rol yapmayı bırakmamız gerektiğini, gerçek aşkın güzel sözlerde değil, sessiz jestlerde bulunduğunu, hayatımızdaki meleklerin en mütevazi yerlerde olabileceğini öğretiyor. Bu hikaye kalbine dokunduysa aşağıdaki like'a bas, kanala abone ol ve zili aç ki böyle duygusal hikayeleri kaçırmayasın. Bunu yeni başlangıçlara ve gerçek aşka inanan kişiyle paylaş ve cevap ver. İkinci şanslara inanıyor musun? Richard gibi gerçeği ortaya çıkarmak için rol yapma cesaretine sahip olur muydun? Yoksa Clara gibi hiçbir şey beklemeden sevmek için gücün olur muydu? Yorumlarda yaz, hepsini okuyorum ve fikirlerini duymayı çok seviyorum. Bir sonraki hikayeye kadar. Ve unutma, gerçek aşk satın alınamaz, kazanılır. Bir kucaklama,